Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere boncuktan 5 sayısının yapımını anlatacağım. Yapımında kullanılan malzemeleri sayalım. Sayımızı 6 milimlik boncuklarla yapacağız ve video sonrasında sayımızın boyutlarıyla ilgili bilgiler vereceğiz. O bilgiler ışığında boncuk boyutunuzu kendiniz belirleyebilirsiniz. 0,35 numara esneme yapmayan misine kullanacağız. 0,40 da kullanabilirsiniz. Sayımızı yaparken dikiş iğnesinden destek alacağız. Misinamızı kesmek için de makas kullanacağız. Bir de sayınızı ne için tasarladıysanız anahtarlık olur, çanta aksesuarı olur, takı olur. Onun da aparatını mutlaka yanınızda bulundurun. Yapımına geçmeden önce videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Katıl butonundan atölyeme desteklerinizi de bekliyorum. Sayımızın yapımına başlayabiliriz. İlk olarak misinamın iğne takmadığım tarafına 4 adet boncuk taktım ve bu boncukları burada bağlayarak işe başlıyorum. Birkaç kez bağladıktan sonra kısa olan misinayı diğer boncuklardan geçirip o şekilde kesiyorum. Ve sayımda ilk sıramı yapmış oluyorum. Şimdi misinamı bir boncuk ileri taşıyacağım. Bu bizim birinci sıramız. İkinci sıra için boncuk takıyorum. İkinci sırada boncuk sayım 3. Bu 3 boncuğu misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından dolanıyorum ve sabitliyorum. Taktığımız 3 boncuğun ikisinden misinamı yukarı taşıyorum. Üçüncü sıra için tekrardan boncuk takıyorum. Üçüncü sıra için boncuk sayım tekrardan 3 adet olacak. Misinamın bulunduğu boncuğu buldum ve arka tarafından boncuklarımı sabitliyorum. Arka tarafından dolandım, boncuklarımı sabitledim. Taktığım 3 boncuğun ikisinden tekrar yukarı çıkıp diğer sıram için hazır hale geliyorum. Dördüncü sıra için yine boncuk sayım 3 arkadaşlar. Şöyle arka taraftan dolanıp aldım. İyice sıkılaştırıyorum. Dördüncü sırada sadece bir boncuktan yukarı çıkıyorum. Bunu daha iyi anlayabilmeniz için şu şekilde çevireceğim. Bakın buradan bu şekilde ilerleyeceğiz. Sayımızın ara sırasını yapacağız. Karıştırmayın, aynı yerdeyiz. Tekrardan 3 adet boncuk takıyorum. Boncuklarımı taktım. Misinamın bulunduğu boncuktan dolanıyorum. Ve taktığım 3 boncuğun ikisinden misinamı tekrar yukarı çıkarıyorum. Bu bizim döndükten sonraki ilk sıramız. İkinci sıra için tekrardan 3 adet boncuk takıyoruz. Boncuklarımız hazır. Sabitlememizi yapalım. İkisinden yukarı çıkalım. Üçüncü sıramızı yapalım. Boncuklarımız hazır. Sıralarımızı özellikle sayıyoruz ki arkadaşlar karışıklık olmasın diye. Döndükten sonraki üçüncü sıramda boncuklarımı sabitliyorum. Ve burada misinamı 3 boncuğun üçünden de geçirip şuradaki boncuğu alacağım. Bütün boncukları alalım. Üçünden de misinamızı geçiriyoruz. Yönümüzü bu tarafa verdik gördüğünüz gibi. Şu V'nin içerisinde olacak misinamız arkadaşlar. Çünkü buradan itibaren kavis kısmını yapacağız. Şu şekilde de göstereyim size. Yine sıralarımızı sayarak ilerleyeceğiz. Döndükten sonra birinci sıra, döndükten sonra ikinci sıra şeklinde karıştırmamak adına sayacağız. Şimdi gördüğünüz gibi misinamız tam olarak dönmüş durumda. Buradan itibaren devam ediyorum. Yine 3 adet boncuk takalım. Boncuklarımız hazır. Birinci sıra tamam. 2 boncuktan yukarı çıkıyorum.
Sıkılaştırdım. İkinci sıra için 3 adet boncuk takıyorum. Üç boncuğun ikisinden misinamı yukarı çıkarıyorum. İkinci sıra tamam. Üçüncü sıra için 2 adet boncuk takıyorum. Burada boncuklarımızın sayısı değişecek arkadaşlar. Kavis verdiğimiz için 2 boncuk, 3 boncuk şeklinde ilerlemelerimiz olacak. Üçüncü sıra 2 boncuklu. Sabitlememiz aynı. Yine misinamızın bulunduğu boncuktan dolanıp sabitliyoruz. Bunda herhangi bir değişiklik yok. Ve misinamı 2 boncuğun ikisinden de geçirip iç tarafa doğru alıyorum. Bu detayı da atlamayalım. Üçüncü sıramız 2 boncuklu oldu. İç tarafa misinamızı aldık. Şimdi 3 boncuk takıyorum. Dördüncü sıradayız. 3 boncuğumuzu taktık. Üç boncuğun ikisinden yukarı çıkıyorum. Beşinci sırada 2 boncuk takıyorum. Ve 2 boncuğun ikisinden de iç tarafa doğru misinamı getiriyorum. Altıncı sıra için 3 boncuk takıyorum. Altıncı sıra için hazırım. Sıkılaştırdım. İkisinden yukarı çıkıyoruz. Yedinci sıra 2 boncuklu ve boncuklarımı hazırladım. İkisinden de misinamı iç tarafa doğru taşıyorum. 8. sıra 3 boncuklu. İkisinden yukarı çıkıyorum. 9. sıra 2 boncuklu. İkisinden misinamı geçiriyorum. Sıkılaştırdım. 10. sıramız 3 boncuklu. İkisinden yukarı çıkıyorum. Burada artık bitirmeye doğru yaklaştık. 11. son sırayı yapacağız. 11. sıramızda 3 boncuklu. Boncuk sayılarına ve sıra sayılarına dikkat edelim. Son sıramı yapıyorum. Ve sayımı böylelikle bitiriyorum. Burada yukarı çıkmaya gerek yok. Misinamı birkaç boncuk geriye alıp misinamı bağlayacağım. Şöyle geriye doğru gidiyorum. Burada bağlamamı yapabilirim. Bakın arada misina var. Şöyle misina iğnemi geçiriyorum. Burayı biraz yaklaştırıp göstereceğim. Bakın misinanın olduğu aradan girdim iğnemle. Bütün misinayı çekmiyorum. Kalan misinadan şöyle iğnemi geçiriyorum ve düğüm atıyorum. Burada dikiş düğümü atar gibi düğümümüzü atıyoruz. Tekrar yapalım. Aradan girdim. Bütün misinayı çekmedim. Kalan misinadan iğnemi geçiriyorum ve çekiyorum. Burada düğüm oluşturmuş oluyorum. Son bir kez yapalım. Bütün misinayı çekmedik. İçinden iğnemizi geçirdik. Dikiş düğümü atar gibi düğümümüzü attık arkadaşlar. Yine birkaç boncuk geriye gidip misinanızı kesebilirsiniz. Sayımızın bir şablonu hazır. Sayılarımızı da 3 boyutlu yaptığımız için 2 tane şablona ihtiyacımız var. Yani videoyu geri alıp aynısından bir tane daha yapalım. Daha sonrasında bu 2 şablonumuzu üst üste koyup birleştireceğiz. Aynısından bir tane daha yapıp gelelim. Birleştirme işlemi için tekrardan görüşelim. Birleştirme işlemi için hazırız. Misinamın bir tarafına iğne taktım. İğne takmadığım tarafını şablonumun herhangi bir yerinden sabitleyeceğim. Şu baş kısmından sabitliyorum kafa karışıklığı olmasın diye. İstediğiniz yerinden de sabitleyebilirsiniz. Hatta misinanız uzunsa kaldığınız yerden devam ederek birleştirme işlemi de yapabilirsiniz. Öncelikle misinamızı sabitleyelim. Direkt bağlayacağım normal. Bakın bu araya normal misinamı bağlıyorum. Birkaç kez
bağlayalım. Birkaç kez bağladıktan sonra kısa olan tarafı diğer boncuklardan geçirelim. Ve kestim. Kısa olan tarafla işim bitti arkadaşlar. Bakın misinem bu arada. Hemen baştaki boncuğuma misinemi alıyorum. İlk baştaki boncukta misinem arkadaşlar. Buradan birleştirmemi yapmaya başlayacağım. Başlamadan önce şunu söylemek istiyorum ki bu şablonda hangi boncuklar varsa diğer şablonda da her yerinde aynı boncuklardan var. Şablonları üst üste kapattığınızda boncuklar denk geliyor zaten. Bu denk gelen boncukların aralarına birer tane boncuk atarak birleştirme işlemi yapacağız. Daha önceki sayı videolarımda düğümleme yöntemiyle birleştirme yapmıştık. İzleyenler bilirler. Bu videomda ise iğne ile nasıl birleştirebilirsiniz onu anlatacağım. İsteyen bu yöntemi kullansın, isteyen de diğer sayı videolarımdaki yöntemleri kullanabilirler. İkisi de birleştirmede kullanılan yöntemler. İkisini de kullandığınızda rahat bir şekilde birleştirme yapabilirsiniz. Bu yöntemi de çok isteyen ve çok soran olduğu için bunu da anlatmak istedim. Şimdi ne yapıyorum? Misinama bir tane boncuğu takıyorum. Bunu da dikkatli izleyin arkadaşlar. Çünkü birkaç gösterip geri kalanını kamera arkası yapacağım. Bir tane boncuğumu taktım. Şimdi misinamı diğer şablonumun aynı boncuğundan geçiriyorum. Diğer tarafa doğru verdim. Çünkü bu boncuğu bu araya alıyorum. Bakın ikisinin arasına aldım. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Bakın birleştirmeye başlamış olduk. Hemen bir tane daha boncuk takıyorum. Buradan geri geliyorum. İlk misine bağladığım boncuk bu arkadaşlar. Buradan geri geldim. Araya bir tane daha boncuk takmış oldum. Tekrardan ilk taktığım ara boncuktan geldim. Diğer boncuktan çıktım. Bu biraz dolandığı için aslında bu yöntemi çok da fazla tercih etmiyorum. Anlatması çok zor oluyor arkadaşlar. Aslında kolay bir yöntem ama anlatması zor. Tekrar boncuktan geri geldim. Geri dolandım. Yine ikinci taktığım ara boncuğumdan geçiyorum. Arada taktığım boncuktan da bir sonraki boncuğa geçişimi yapıyorum bakın. Ancak bir sonraki boncuğa geçtikten sonra boncuk takabiliyorum. Boncuğumu taktım. Buradan geri dönüyorum bakın. Karşıdaki boncuktan hemen karşısındaki boncuktan geri döndüm. Araya boncuğumu alıyorum. Araya boncuğu aldıktan sonra bir önceki ara boncuğumdan tekrar geri döndüm. Önümdeki boncuktan geçişimi yapıyorum. Taktığım ara boncuğumdan karşıya geçiyorum. Bir sonraki boncuğa misinamı taşıyorum bakın. Artık burada boncuk takabilirim. Boncuğumu taktıktan sonra ne yapıyorum? Karşıdaki boncuktan hemen karşısındaki boncuktan geri döndüm. Bir önceki ara boncuktan karşıya geçtim. Bu esnada da araya boncuğumu almış oldum. Tekrar hemen çaprazdan geri geçiyorum. Taktığım orta boncuğumdan geri çıkıyorum. Bir sonraki boncuğa geçişimi bu şekilde yapmış oluyorum. Bakın birleştirmemizi baş kısmından yapmış olduk arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bunu sıkı yapmanız lazım. Zaten sağlamlaştırarak gidiyoruz aslında ama yine de dikkatli olmak lazım. Şimdi bir boncuğumu tekrardan taktıktan sonra karşısındakinden geri dönüyorum. Araya boncuğumu aldıktan sonra bir önceki ara boncuktan tekrar çıkıyorum. Son taktığım ara boncuktan geçtim. Burada ne yapıyorum arkadaşlar? Karşıdaki kullanmadığım boncuğa atlıyorum. Bakın diğer tarafa doğru geçtik. Bu sırt kısımdayım. Buraya da bir tane boncuk takıyorum. Hemen karşısındakinden geçip boncuğumu buraya öncelikle bir sabitliyorum. Aldım. Aldıktan sonra bir önceki ara boncuktan karşı tarafa geçtim. Hemen yan taraftaki boncuktan geri geldim.
Son taktığım ara boncuktan geri geçiyorum. Son taktığım ara boncuktan geçtikten sonra kullanmadığım hemen bir öndeki boncuğu alıyorum arkadaşlar. Boncuğumu taktım. Ne yapıyorum? Hemen karşısındaki boncuktan geri geçtim. Son bir kez anlatıyorum arkadaşlar. Daha sonrasında bir önceki taktığımız boncuktan geliyoruz. Sıralama bu şekilde olacak ve hemen önündeki boncuktan geri çıkıyorum. Son taktığım ara boncuğuna geri dönüyorum. Son taktığım boncuğa gelince önümdeki boncuğa geri geçiyorum. Bir sonraki boncuğa geçmemi yaptıktan sonra araya bir tane boncuk takıp geri dönüyorum. Bu etrafı dolandıktan sonra son ara boncuğumu takıp hemen bir sonrakinden çaprazından geri çıkıyorum. Sistem bu arkadaşlar. Şimdi bu kaldığımız yerden itibaren etrafını dolanalım. İçeriden dışarıdan birleştirmemizi yapalım. Son yere gelince buranın kapanışını beraber yapalım. Sayımızın son sırasına geldik. Burada son bir boncuk takıp kapatacağız. Hatta takıp kapatalım. Bakın bu durumdayız. Bir tane boncuğumu taktım. Geri dönüyorum. Araya bir boncuğumu alıyorum. Burada şimdi şöyle bir işlem yapacağım arkadaşlar. Yine tekrardan buradan dolanıp son taktığım boncuğa kadar geleceğim. Dolandım. Son taktığım boncuğa geldim. Ve buradan ön tarafa doğru bir tur daha dolanacağım. Çünkü bu arası açık arkadaşlar, bakın. Burayı da sağlamlaştırmak için dolanıyorum. Tekrar son taktığım boncuğa geldim. Şimdi buradan itibaren bağlama işlemi yapabiliriz. Misinanın bulunduğu aradan giriyorum. Hepsini çekmeden kalan yerden iğnemi geçirdim. Buraya düğümümü attım. Bir kez daha yapıyorum aynısını. Birkaç kez bağlayabilirsiniz, fark etmez. Bakın kalan yerden iğnemi geçirip dikiş düğümü atar gibi atıyorum. Ve misinamı birkaç boncuk geri ya da ileri fark etmez geçirip o şekilde kesiyorum. İsterseniz buralarda da bağlayabilirsiniz. Şöyle birkaç yerde bağlama işlemi yapabilirsiniz. Fark etmez, sıkılaştırmak için. Size etrafından da göstereyim. Bakın başladığımız yerden itibaren her taraftan aralara birer tane boncuk takarak birleştirme işlemi yaptık. Dediğim gibi bu yöntem aklınıza yatmadıysa diğer sayı videolarıma bakıp düğümleme yöntemiyle birleştirme yapabilirsiniz. Sayımızın ölçüsüne göz atalım. Şuradan bakıyorum. 7,5 santim boy var. Şuradan da isterseniz en bakabiliriz arkadaşlar. 4 santim de en var. Sayınızın boyutlarını büyütmek ya da küçültmek istiyorsanız duruma göre büyük ya da küçük boncuk kullanarak boyunu ayarlayabilirsiniz. Sayımızın yapımında 136 adet boncuk kullandık. Sizler de beğendiyseniz videoma like atıp kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Katıl butonundan atölyeme desteklerinizi de bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.